Selam! Dijital gezgin yine karşınızda. Yukarılara çıktıktan sonra pek de yeryüzüne inesi gelmiyor insanın. Bir önceki videomuzda gezegenlerimizi tanımıştık. Bu videomuzda ise kara deliği tanıyacağız. Kara delik nedir? İsterseniz daha fazla uzatmadan direkt olarak başlayalım. Kara delik, astrofizikte çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan kütlesi çok büyük bir kozmik cisimdir. Tamam, bu kadar güçlü ama kara delikleri de önüne gelen her şeyi yutan karşı konulamaz bir aspiratör olarak düşünmeyelim. Çünkü yıldızlar arası uzaklık söz konusu olduğunda bir kara delik herhangi bir gök nesne üzerinde kendisiyle aynı kütleye sahip bir gök nesneninkinden daha fazla bir kütle çekim kuvveti uygulayamaz. Peki bu kara delikler nasıl oluşuyor? Bir gök cismi hayal edin sevgili dostlar. Bu gök cisminin iç basıncı kendi kütle çekimini yenemediği durumda yıldız çökmeye başlar. Eğer yıldızın kütlesi belirli bir değerin üzerindeyse çökmeyi durdurabilecek herhangi bir güç ya da mekanizma maalesef ki yoktur. Bu durumda da yıldızın çökmesi kara deliğe sebep olur. Diğer yandan kara delikler çok az sayıdaki parametrelerle tanımlanmaları bakımından şaşkınlık verici nesnelerdir. Yaşadığımız evrendeki tanımları yalnızca 3 parametreye bağlıdır. Bunlar kütle, elektriksel yük ve açısal momentumdur. Kara deliklerin diğer tüm parametreleri yani boyu, biçimi ya da derinliği bunlarla belirlenir. Bir kıyaslama yapmak gerekirse, örneğin bir gezegenin tanımlanmasında yüzlerce parametre söz konusudur arkadaşlar. Yani kimyasal bileşiminden tutun elementlerinin farklılaşmasına varana kadar. Bu yüzden 1967'den beri kara delikler yalnızca bu 3 parametreyle tanımlanırlar ki bunu da zaten 1967'de Warner İsrail tarafından ortaya atılan saçsızlık kuramına borçluyuz. Bu aynı zamanda uzun mesafeli temel kuvvetlerinin yalnızca kütle çekim ve elektromanyetizm oluşumunu da açıklamaktadır. Kara deliklerin ölçülebilir özellikleri yalnızca bu kuvvetleri tanımlayan parametrelerle yani kütle, elektriksel yük ve açısal momentumla verilir. Tamam, biraz beyniniz yanmış olabilir, kabul ediyorum ama ne yapalım arkadaşlar, evren bu, anlaşılması çok güç. Peki kara deliğe düşersek ne olur? Sevgili dostlar, bu sorunun cevabına direkt olarak geçmeden önce şunları bilmenizde fayda var. İki tür kara delik vardır. Kara delikler çok farklı boyutlarda olabilirler ve tıpkı atomlardaki elektronların veya protonların sebep olduğu yükler gibi kara delikler de çok farklı yüklere sahiptirler. İlk türdeki kara delikler dönmez. Elektriksel olarak nötrdür ve güneşimiz kadar kütleye sahiptir. İkinci tip kara delikler ise güneşimizin kütlesinden milyonlarca hatta milyarlarca kat daha büyük bir kütleye sahip olan süper kütleli kara deliklerdir. Bu iki kara delik türü arasındaki kütle farkının yanı sıra onları farklı kılan şey merkezi noktalarından olay ufkuna olan uzaklıklarıdır. Bu radyal mesafe adı verilen bir ölçüdür. Bir kara deliğin olay ufku geri dönüşü olmayan noktadır. Bu noktadan geçen her şey kara delik tarafından yutulur ve bilinen evrenimizden sonsuza dek yok olur. Olay ufkunda kara deliğin yerçekimi o kadar güçlüdür ki hiçbir mekanik kuvvet onun üstesinden gelemez ve ona asla karşı koyamaz. Evrenimizdeki ışık bile ondan kaçamaz. Işığı bile yutan bir varlık. Düşünebiliyor musunuz? Olay ufkunun radyal boyutu ilgili kara deliğin kütlesine bağlıdır ve bir kişinin kara deliğe düşerek hayatta kalması için anahtar öneme sahiptir. Güneşimizin kütlesine sahip bir kara delik için olay ufkunun yarıçapı ortalama 3,2 kilometredir. Buna karşılık Samanyolu galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara delik ise kabaca 4 milyon güneş kütlesine sahiptir ve 11,7 milyon kilometre veya 17 güneş yarıçapına eşit bir olay ufkuna sahiptir. Bu nedenle yıldız boyutunda bir kara deliğe düşen biri süper kütleli bir kara deliğe düşmenin aksine olay ufkunu geçmeden önce kara deliğin merkezine çok daha fazla yaklaşacaktır. Bu, kara deliğin merkezinin yakınlığından ötürü kara deliğin bir kişi üzerindeki kütle çekim kuvvetinin serbest düşüşe bağlı olarak başınız ile ayak parmağınız arasında 1 trilyon kat fark olacağı anlamına geliyor. Bu türdeki kara deliğe düşen kişi spagettifikasyon yaşayacak ve büyük olasılıkla uzun ince bir makarna benzeri şekle girecek düzeyde gerilecek ve bu sebepten dolayı hayatta kalamayacaktır. Yani düşen kişinin alacağı şekli hayal edemedim ama şöyle bir şey olurdu galiba. Diğer yandan süper kütleli bir kara deliğe düşen kişi olay ufkuna yani radyal mesafeye merkezdeki yerçekimi kaynağından çok daha uzakta ulaşacak. Bu da baş ile ayak parmağı arasındaki yerçekimi farkının neredeyse sıfır olduğu anlamına geliyor. Böylece kişi olay ufkundan etkilenmeden geçecek ve hayatta kalacaktır. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.